İlk Çağ Felsefe Tarihi serimizin bu ilk videosunda, Antik Yunan felsefesinin kültürel açıdan neden bu kadar öne çıktığını, onu besleyen toplumsal, siyasal ve düşünsel dinamikleri ele almaya çalışıp, Antik Yunan dünyasını şekillendiren koşulların felsefi üretime nasıl destek verdiğini, bu felsefenin günümüze nasıl miras kaldığını ve niçin evrensel bir ilgi çektiğini inceleyeceğiz. Antik Yunan, coğrafi olarak Ege Denizi'nin etrafına yayılan pek çok şehir devletiyle karakterize olmuştu. Yunan anakarası, Ege adaları ve Batı Anadolu sahillerine yayılmış bu şehir devletleri, farklı yönetim biçimlerine ve toplumsal yapılara sahipti. Atina, Sparta, Milet, Efes gibi merkezler, birbirleriyle hem ticari hem de kültürel etkileşim halindeydiler. Bu çeşitlilik, düşüncelerin serbestçe dolaşabildiği ve karşılıklı etkileşimin yoğun yaşandığı bir ortam yarattı. Ayrıca Yunanlılar, ticaret yoluyla Fenike, Mısır ve Anadolu'daki medeniyetlerle ilişki kurdular. Bu ilişkiler sayesinde bilim, matematik ve astronomi gibi alanlarda farklı bilgilerle tanıştılar. Farklı kültürel unsurların bir araya gelmesi, düşünce dünyasını zenginleştirdi ve felsefenin çeşitli bakış açıları kazanmasına katkı sağladı. Antik Yunan'da siyasi yapı, büyük oranda bağımsız şehir devletleri etrafında örgütlenmişti. Her polis, kendi egemenliğini ve yönetim biçimini oluştururdu. Yönetim biçimleri arasında, demokrasi, oligarşi ve bazen de tiranlık görülüyordu. Özellikle Atina demokrasisi, özgür yurttaşların kamusal alanlarda söz hakkına sahip olduğu, kanunlar ve politikalar üzerine kolektif tartışmalar yapabildiği bir sisteme dayanıyordu. Belli bir düzeyde özgür tartışma ortamı, entelektüel bir dinamizm yarattı. İfade özgürlüğünün mevcut olması, kamusal tartışmaların, siyasal söylemlerin ve felsefi diyaloğun gelişmesine büyük katkı sağladı. Zaman zaman tiranlık rejimleri de görülse, şehir devletleri arasındaki rekabet, felsefi ve siyasi düşüncelerin her zaman bir poliste kendine yer bulabilmesine imkan veriyordu. Bir şehir devletinde düşünceye baskı uygulandığında, filozoflar farklı bir merkeze gidip orada fikirlerini yaymaya devam edebiliyordu. Yunan felsefesinin kendini gösterdiği dönem, hem sözlü kültürün hala etkin olduğu hem de yazının gittikçe önem kazanmaya başladığı bir geçiş sürecine rastlar. Homeros dönemi gibi erken dönemlerde bilgi aktarımı büyük ölçüde sözlü geleneğe dayanıyordu. Ozanlar destanları anlatı yoluyla kuşaktan kuşağa aktarıyorlardı. Zamanla Fenike alfabesinden etkilenilerek Yunan alfabesi geliştirildi ve yazılı eserler üretilmeye başlandı. Yazının yaygınlaşması, felsefi metinlerin sistematik biçimde kaydedilmesine, korunmasına ve başka kuşaklara aktarılmasına imkan tanıdı. Böylece felsefi fikirler hem taklit hem de eleştiri yoluyla gelişebildi. Özellikle Platon'un diyalogları ve Aristoteles'in kapsamlı eserleri, yazının felsefe üzerindeki dönüştürücü etkisine iyi birer örnektir. Antik Yunan toplumunun dinsel inançları çok tanrılı mitolojiye dayanıyordu. Tanrılar insan şeklinde tasavvur ediliyor, doğa olaylarını ve insan kaderini yönettiklerine inanılıyordu. Bu mitolojik dünya görüşü, hayal gücünü ve sembolik düşünceyi zenginleştirse de doğa olaylarına daha rasyonel açıklamalar getirmek isteyen bazı düşünürler için de bir meydan okuma halini aldı. Milletli düşünürler, mitolojik anlatılar yerine doğayı gözlemleyerek temellere ulaşmaya çalıştılar. Evren hangi maddeden oluşmuştur? Değişim nasıl gerçekleşir gibi sorulara cevap ararken, mitolojik açıklamaları bir kenara bırakarak rasyonel düşüncenin temellerini attılar. Bu dönüşüm, doğa filozofları diye adlandırdığımız ilk kuşak filozofların, kültürel açıdan yeni ve özgün bir soru sorma tarzı geliştirmesine yol açtı. Şehir devletlerinde agoralar, yalnızca ticaret yapılan değil, aynı zamanda siyasal ve entelektüel tartışmaların da gerçekleştiği ortamlardı. İnsanlar gündelik yaşamın yanı sıra, hukuki, siyasi ve toplumsal meseleleri burada konuşup tartışabiliyordu. Sofistler, özellikle Atina'da gençlere hitabet ve retorik eğitimi veriyordu. Onlar sayesinde kamusal tartışma kültürü, söylem ve mantık örgüsüne daha çok önem verir hale geldi. Sofistlerin, her şeyin ölçüsü insandır gibi söylemleri, bilginin göreceliği ve hakikatin doğası üzerine yeni sorular sormalarına yol açtı. Bu da felsefi sorgulamanın kapsamını genişletti. Sokrates ise kendine özgü soru-cevap yöntemiyle bilgi, ahlak, erdem gibi konuları sorguladı. Önce insanların ne bildiğini sınar, cevapları çürütür ve ardından yeni bir tanım arayışa girerdi. Bu yöntem,
akıl yürütmeye dayalı eleştirel incelemenin yükselişini simgeliyordu. Antik Yunan felsefesinin evrensel boyutta önem kazanmasında, birkaç büyük filozofun ve onların kurduğu okulların oynadığı rol çok büyüktür. Sokrates'in öğrencisi olan Platon, Atina'da akademiyayı kurdu ve felsefeyi sistematik bir bütün haline getirme yönünde büyük adımlar attı. İdealar öğretisi, devlet düzeni, bilgi teorisi gibi temel alanlarda çığır açıcı eserler verdi. Diyalog formundaki eserleri, felsefenin edebi açıdan da ilgi çekici örnekleri arasında yer alır. Platon'un öğrencisi olan Aristoteles, mantık, metafizik, fizik, etik, siyaset ve retorik gibi pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yaptı. Öğrencisi Büyük İskender sayesinde Aristoteles'in fikirleri neredeyse tüm Helenistik dünyaya yayıldı. Bunun yanı sıra kendi kurduğu lisesinde öğrenciler yetiştirdi. Sistematik gözlem ve analiz yöntemleriyle felsefenin yanı sıra bilimsel düşüncenin temellerini de attı. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarında ve 3. yüzyılda Kinikler, Epikürcüler, Stoacılar gibi farklı ekoller doğdu. Bu ekoller, etik ve mutluluk arayışı temelli sorular üzerinde yoğunlaşarak, erdem, doğayla uyum, haz ve acı gibi konularda kendi özgün düşünce sistemlerini geliştirdiler. Bu zenginlik, Antik Yunan felsefesinin hem çeşitliliğini hem de insan yaşantısının farklı yönlerine hitap etme becerisini gösterir. Sonuç olarak tüm bu unsurların birleşimi, Antik Yunan dünyasında felsefenin doğuşuna ve gelişimine uygun bir zemin yarattı. Zamanla bu felsefi miras, hem Doğu hem de Batı düşünce geleneklerini etkiledi ve günümüzde de hala tartışılmaya, yeniden okunmaya devam ediyor. Bu bakımdan Antik Yunan felsefesi, kendisinden sonraki uygarlıkları şekillendiren temel kaynaklardan biri olarak kabul edilir.